benzin istasyonu var burada. Size bir de benzin fiyatlarını göstermek istiyorum. Şu anda arkadaş bu E85 artık normal benzin oluyor mu bilmiyorum ama bak bu 1.7 euro. Oo, burada çok güzel böyle beef var, yani biftek var, hamburger köftesi 140 yani 14. Aha. Kebap bulduk. Bak 5 euro arkadaşlar kebap. Yarım kilo. Böyle yani bak fiyatlar değişiyor. iPhone 13 Pro 1229 euro. iPhone 13 Pro Max da 1350 euro. Evet, günaydın dostlar. Dün saçı kestik. Arka tarafı bayağı bozuk oldu. Bugün size İsveç ekonomisiyle ilgili konuşmak istiyorum. Bir de gidip İsveç'teki market fiyatlarına bakacağız. Çünkü bildiğiniz gibi burası bir İskandinav ülkesi. Ve ekonomisi gerçekten çok iyi durumda. Özellikle Türkiye ile kıyasladığınız zaman hani buradaki alım gücünü Türkiye ile kıyaslamak bile imkansız neredeyse. Çünkü buradaki alım gücü o kadar kuvvetli ki yani Türkiye'deki TL gibi burada kron kullanıyorlar. Neredeyse fiyatlar da birbirine yakın. Ama buradaki kazanılan para 50 bin 60 bin birim para. Gidip süte yine gidip 10 birim para veriyorlar. 15 birim para veriyorlar. Yani böyle düşünün. Türkiye'deki herkesin 60-70 bin TL para kazanabildiğini düşünün. İsveç'teki ekonomik durum da bu şekilde. Şimdi İsveç ekonomisi bildiğiniz gibi birkaç büyük markaya da ev sahipliği yapıyor. İşte Volvo olsun, işte Ericsson olsun, ondan sonra IKEA da İsveç markalarından birisi. Bir de şöyle bir şey var. İsveç'in toplam ekonomisi 550 milyar dolar. Yani bu da dünyanın en büyük 20 ila 22. ekonomisine falan sokuyor İsveç'i. Sadece 10 milyonluk nüfusu olmasına rağmen dünyanın en büyük 20-22 ekonomisinden birisi halinde. Çünkü kişi başına düşen yüksek teknolojili ürün ve katma değer üretimi çok yüksek. Yani böyle bir durum var. Atıyorum Türkiye'deki bir insan şu anda ortalama 6-7 bin dolar kişi başı gelir var. Ama bu ülkede 58 bin dolar kişi başı gelir var. Yani bu demek oluyor ki neredeyse Türkiye'deki herhangi bir bireyden 9-10 kat daha fazla katma değer üretiyorlar. Ve böylece ekonomilerinde kişi başına düşen gelir de Türkiye'den 10 kat daha fazla oluyor. Tabii bir ülkenin zenginliğine bakmak istiyorsanız o ülkede kişi başına düşen gelire bakmanız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi burada da kişi başına düşen gelirde İsveç dünyada 13. sırada. O da dediğim gibi 58 bin ortalama yıllık gelirle, 58 bin dolarlık ortalama yıllık gelirle. Yani İsveç baktığınız zaman Norveç ve İsviçre kadar zengin bir ülke değil, İrlanda kadar değil, Lüksemburg kadar değil. Ama yine de 13. sırada olduğu için gerçekten zengin bir ülke. Ama İskandinavya'nın diğer ülkelerine göre daha fakir. Finlandiya'dan sonraki en fakir ikinci ülke İskandinavya'da. Bu sıralamada da zaten şöyle göstereyim size. Bak burada Grönland var, Hollanda var, İsveç var, Katar var, Avustralya var. Yani Hollanda'dan bile daha zengin bir ülke kişi başına düşen gelirde. Katar'dan bir tık daha fakir. Öyle bir durum var ama Finlandiya'dan daha zengin, Kanada'dan daha zengin, Almanya'dan daha zengin, Belçika'dan daha zengin, Avusturya'dan daha zengin. Önünde sadece 12 tane ülke var. Zaten bazılarıyla da yarışması gerçekten imkansız. Mesela Monaco ile Lüksemburg'da bunlar gerçekten çok zengin ülkeler. Durum bu şekilde yani. İşte gerçekten sonuç olarak alım gücü olarak çok yüksek bir ülke. Ortalama olarak maaşlar da artık değişiyor. 4.000 euro, 5.000 euro, 6.000 euro civarlarında paralar kazanabiliyorsunuz burada. Ama hani genelde 4.000, 5.000 euro falan kazanıyorlar. 6.000 euro kazanmak çok kolay değil İsveç'te. Bu arada İsveç kronundan da bahsedeyim. 10 İsveç kronu 1 euro yapıyor. Bu arada her şeyi euro olarak söyleyeceğim ya da İsveç kronu olarak söyleyeceğim. Çünkü TL kuru sürekli değiştiği için hani artık onu videoyu izlerken siz hesaplarsınız. Çünkü günü gününü tutmuyor yani. Bazen bir gün 3 lira artıyor, bazen bir gün 3 lira düşüyor vesaire vesaire. Öyle şeyler olduğu için de artık TL bazında söylememeye çalışacağım her şeyi. Burada 4.000 euro para kazanıyorsanız eğer bir ayda, bu da 40.000 İsveç kronu kazanıyorsunuz anlamına geliyor. 40.000 İsveç kronu da markette nasıl harcayabiliriz? Gidip göreceğiz. Bakalım 40.000 İsviçre kronu nelerden kaç tane alınabilir? Ya da fiyatlar ne durumda? Burada ucuz bir markete gitmeye çalışacağım. Türkiye'nin BİM'i şoku gibi. Hadi bakalım birazdan gidip görelim. Woohoo! Woohoo! Böyle garip garip sesler çıkartıyor Alicia. Şimdi şeye gidiyoruz, markete. Yine böyle İsveç'in sokakları. Willis'e gidiyoruz, Willis'e. En uygun o, Willis. Mobiletler gidiyor. So, which country is better for living? France or Sweden about economic stuff? I would say France, definitely, because it's cheaper in France than in Sweden, actually. Because when you look at the prices in euros, like for basic stuff, in Sweden it's like 1 to 2 euros more expensive. So buying, France. which country's buying power is better?
I think Sweden. Yeah, of course. Yeah, that's Yeah, right. So, because you have like better salary and actually like way better salary compared to France. yeah, 2 times. And I would say about 2 times, yes. And I think like people can buy more things than in France, and you have less poor people in here than in France, because I think we do not support that much in France. But like it's not science; it's just my opinion. Yeah, okay. I don't want to get in any trouble, okay? I don't know. It depends. My French followers, what are they gonna say? Do you have French followers? Some. Yeah, that's cool. Hi people. You wanna say something to French then? Ne me jetez pas de pierre s'il vous plaît. Je suis pas très douée de tout ce qui est en politique et économie. Mais j'espère que vous allez bien. Prenez soin de vous. La santé c'est important. Ça n'a aucun sens. Anladım. Hiçbir şey anlamadım ama burayı da paylaşacağım arkadaşlar. Bir şeyler dedi. Good luck to subtitle that. Not gonna be subtitles on that. Yani Fransa'nın alım gücü İsveç'ten daha kötü diyor. Bence de öyle olması lazım yani mantıken. There is no minimum salary in Sweden, but there is like common agreements that actually people cannot pay you under a certain limit. But when you look at the minimum salary in France, which is like something like 10 euros 30 cents per hour, it's net, so then you will have taxes. So actually it's like 9 euros something. Well, I worked for 5 weeks during the summer in Sweden, and per hour I was paid like 14 euros. And for the same job in France I would have been paid like only 9 euros. So actually I feel richer here, and I would be paid in crowns. So it's kind of better than what I would have been able to earn in France. So I feel more I feel like I have more like buying power in here. Evet, bu arada böyle bir Eleganten Fon diye bir yer var. Şimdi burada iPhone fiyatlarına bakacağız. Bak, iPhone 13 Pro Max var. iPhone 11 64 GB 569 euro arkadaşlar. iPhone 13 mini var 800 euro. Bu neymiş? Bu da iPhone 13'ün bu da normal iPhone 13. Bu da 929 euro. Böyle yani bak, fiyatlar değişiyor. iPhone 13 Pro 1229 euro. iPhone 13 Pro Max da 1350 euro. Apple Watch'lar var böyle. Apple Watch SE 3200. WatchOS 7 diyor. Apple Watch seri 7 489 euro. İşte dediğim gibi bunlardan bir sıfır atınca bunlar euro oluyor. 1 euro 10 kron. Neyse, şu anda iPhone 11 569 euro arkadaşlar, aklınızda bulunsun. Böyle yani ufak bir mağaza, dedim size geçerken önden göstereyim fiyatları diye, iPhone 11 13 fiyatlarını. Şimdi de süpermarkete gideceğiz, oraya bakacağız. Hadi bakalım. Koş koş koş. Run run run. Şimdi geldik Lidl'a. İçine gireceğiz. Şuradan çıktık böyle vıt beraber geldik. Bak, burada da böyle asıyorlar fiyatları 3-5 bir şey. Bizim BİM gibi. Şimdi bak, İsveç'te şöyle bir şey var arkadaşlar. Az önce söylediğim gibi. Bak, şuradan 0 atınca bu euro oluyor. Şimdi 50 ise 5 euro. 5 ise 50 cent. 19-20 ise 2 euro. Böyle yani. Şimdi bak. Burada mesela Sprite Fanta var. 1,5 litresi. Bunların fiyatı 1,8 euro. Sonra işte ne bileyim böyle soğuk çay var. Bunlar 1 euro. Böyle değişiyor. Sonra bak, burada zeytinler falan var arkadaşlar. Mesela şurada İtalya'dan gelen bir zeytin var. 3,5 euro. Böyle büyük 420 gram. Ondan sonra burada böyle şekil turşular var. Bak, burada içine sarımsak mı ne bir şey koymuşlar. Bunun da fiyatı 12. Üstlerinde yazıyor bu arada. Ondan sonra burada Oliver Skivade diyor işte. Herhalde bu. Mesela bu da 10, yani 1 euro. Sonra neyler var burada? Bunlar genelde konserve yani. Hani bunları çok da açıklamayacağım. Ha bak, burada mantar var. Şu mantar 1 euro. Ha bak, ton balıkları var burada. Bu ton balığı da arkadaşlar 1,8 euro. Yine burada bak, Argeta diye bir ton balığı var. Bu da 1,5 euro. Ondan sonra bak, burada meyve sebzeler var. Bunların tanesi arkadaşlar 1,6 euro. Burada böyle turşular var. Bunlar da 2,3 euro. Bak, üstlerinde yazıyor. Burada sonra havuç var. Havucun da kilosu 17.
Yani 1.7 euro. Burada mantarlar var. Bu mantar 250 gram arkadaşlar. Bunların da fiyatı 1.7 euro. Sonra burada ne var? Bak böyle işte yeşillikler falan var. Ufak ufak maydanoz var. Mesela bu 1.7 euro. Pahalı yani gıda. Patlıcanın kilosu 2 euro. Bak burada maydanoz demeti var, 2.7 euro. Sonra burada böyle biberler var arkadaşlar. Bu biberlerin fiyatı 3 euro. Böyle paketli olarak alıyorsunuz. 3 tanesi 3 euro. Tanesi 1 euroya biber alıyorsunuz. Sonra yine burada var. Bak bu daha ucuz. Bu 1.2 euro. Bu da 1.2 euro. Sonra burada domatesler var böyle. Bu domateslerin fiyatı da anladığım kadarıyla 2.8 euro arkadaşlar kilosu. Burada ne var? Bak burada cherry domates var. Böyle salkım gibi. Bunun da fiyatı 2.8. 2.4. Gelin limonlara bakalım. Limonlar ünlü. Neymiş bunun ismi? Citroner. Limona Citroner diyorlar. Bu da 1.8. 750 gram 1.8 euro. Bak muzlar var arkadaşlar. Muzların da kilosu 1.8 euro. Bence gayet uygun bak burası için. Bak burada nektarlar falan var. Bu 3.7 euro. Nektarı biraz pahalı. Bak burada kayısı var 4 euro. Bunlar burada yetişmediği için galiba pahalı. Çünkü bunlar sıcak ülke şeyi. Bak bu banana, bu muz var burada. Bu da 2.4 euro. Burada görebilirsiniz. Kivi var. Kivi 2 euro. Bak buradaki kivilerin de paketi 4.4 euro. Ananas var. 1 kilosu 2.5 euro. Bak burada üzümler var arkadaşlar. Üzümlerin fiyatı 4 euro. Görebilirsiniz. Böyle şekil şekil. Bak yine farklı farklı limonlar var. Bunlar Citroner işte bak. Bu daha uygun bir limon. Bu 1.2 euro. Bu farklı bir limon. Bu da 1.7 euro. Portakallar var. 3.2 euro. Portakal pahalı. Bunlar greyfurt galiba. 2.5 euro. Sonra bak burada elmalar var. Bak burada %30 indirim varmış arkadaşlar. 2.7 euro bu elmalar. Böyle bir paketi 2.7 euro. Burada armut var. Armutlar 1.8 euro. Sonra bu neymiş? Bak böyle bir şey var. Ne olduğunu bilmiyorum. Ama bunun da fiyatı 1.4 euro. Brokoli var arkadaşlar. Brokoli ne kadarmış? Bak bu 1.8 euro. Böyle tekli satılıyor. Of çok pahalı ya. Gerçekten çok pahalı. Bu neymiş? Lahana. Lahana ne kadar? Hangisi lahana ya? Galiba 2.4 euro tanesi. Burada yeşil soğan var arkadaşlar. Yeşil soğan 1.9 euro. O pırasalara bak. Pırasaların da tanesi 10 euro. Bak bir stick yani bir çubuk diyor 10 euro diyorum. 1 euro. 10 kron 1 euro. Sarımsak var. Sarımsak bayağı ucuzmuş sarımsak. Sarımsak 1.8 euro bir paketi. Hatta patatesler var. Bunlar önemli. Bak bu patatesler 2.5 euro arkadaşlar. Bunlar 1 kilo. Sonra bu da var. Bu da 1 kilo 1.7 euro. Bayağı ucuz yani. Patates dünyanın her yerinde ucuz zaten. Bunlar herhalde farklı söt patates. Artık bunu bilmiyorum nasıl patates. Bu da 3.2 euro. Burada ne var? Mor soğan var. Kara soğan. Bu da 1.8 euro. Normal soğanın da kilosu arkadaşlar. Bak burada böyle koymuşlar 2 euro. Buradan kendiniz bak poşete koyup alabiliyorsunuz. Bunun da fiyatı 1.2 euro. Burada soğanlar var. Bunları işte tarladan alıp koyuyorlar. Bu da 1.1 euro. Tezgahın öbür tarafında neler var? Bak şöyle çiçek gibi marul satıyorlar. Bunun tanesi 1.8 euro arkadaşlar. Üstlerinde görebilirsiniz fiyatları. Hepsinin üstünde yazıyor fiyatlar. Bak bu elma mesela 3 euro. Bu elma 2.5 euro. Böyle bir sürü elma var. Elma buralarda büyüdüğü için elmaları çok çeşitli ve lezzetli diyebilirim yani. Bak 3 euro. Bu neymiş? Bak kavun var. Kavun 3.5 euro. Bu da farklı bir kavun. Bu da 3.5 euro. Karpuzları kötüdür muhtemelen. 2.8 euro. Yemedim burada ama bak bu normal bizim Türkiye'deki kavun gibi 2.5 euro. Bak böyle çeşit elmalar var işte burada. Her yer elma. Çünkü elma büyüyor burada yani. Her yer elma acı zaten. Bak bu karpuz var. Bunun da kilosu 2.2 euro. Bir de size yine bu bomba konulardan yağı göstermek istiyorum arkadaşlar. Bak burada 1 litre böyle bir çiçek yağı var. Rapeset oil diyor. Bu ayçiçek yağı değil ama farklı bir yağ. Bunun da litresi 2.8 euro. Ondan sonra burada göstereyim. Bu ne yağıymış? Bu da yine bak bu kızartmalık yağ. Yani bu ayçiçek yağı arkadaşlar. Bunun da fiyatı 7 euro. 2 litresi 7 euro. Almanya'daki gibi pahalı. Bak burada ayçiçek yağı var. Bunun da litresi arkadaşlar 4.4 euro. Bak sonra zeytinyağları var. Bu zeytinyağının 750 mililitresi 6 euro. Bu zeytinyağında 1 litresi 6.5 euro. Bak şurada görebilirsiniz böyle. Yağlar böyle yani. Başka ne var? Burada kokonat bilmem nesi var. 250 grama. O 1.2 euro.
Ha bak arkadaşlar, burada şeker var. Bu şekerin kilosu 1.2 euro. Burada un var. Unun 5 kilosu 4.3 euro. Böyle. Bak burada başka bir un var. Bunun da 2 kilosu 2.2 euro. Bu da var, yine farklı bir un, 5 euro. Böyle değişik değişik unlar var. 2.5 euroya da un var. Burada 2 kilo. Ha tabii yumurtalar var dostlar. Yumurtalar da önemli. Böyle burada kaç 12'li yumurta var, 4.5, ama bu ekolojik yani, bu pahalı olan. Burada altılısı var 2.3 euro. Burada onlusu var 3.3 euro. Altılı var 1.9 euro. Yine bak burada 12'li var 3.3 euro. Yani yumurta birazcık pahalı bu ülkede genel olarak. Burada var bir tane. Burada 24'lüsü 5.6 euro. Anladığım kadarıyla bu en uygun olanı. Böyle 24'te alıp kullanabiliyorsunuz. Tabii ekmek temel gıda. Bundan konuşmadan olmaz. Zaten fiyatlar bak üstlerde böyle arkadaşlar. Mesela şurada üçlü bir ekmek var. Bunun fiyatı 3.2 euro. Sonra burada böyle büyük bir tost ekmeği gibi bir ekmek var. Şöyle göstereyim. Bunun fiyatı 2 euro. Bak burada aşağıda kocaman ekmekler var. 3.5 euro. 3.1 euro. Bak böyle bu köy ekmeği gibi bizim 3.4 euro. Bir de burada İsveç'in kendi yöresel ekmekleri var. Böyle bizim ufak ufak pideler gibi. Ben buna bayılıyorum arkadaşlar. 30 tanesi böyle 29 euro. 29 kron yani 2.9 euro. Bak bunlar harika. Geldiğinizde kesin bunları yiyin. Böyle pide gibi bak bunlar. Yine böyle bak tost ekmeği var. 3.2 euro. Bu var 2.8 euro. Burada görebilirsiniz. Bu var 1.7 euro. Hamburger ekmekleri var. Bak bunlar indirime girmiş. 6 tanesi arkadaşlar 300 gram 1.3 euro. Kro Hasan. Croissant, yes. Kro Hasan. Croissant. Kro Hasan. Croissant. Kro Hasan. No, we invented it. I'm French, so Okay. I know how to pronounce it. No, I know better than you. This is Kro Hasan. Nee. Kro Hasan. Nee. Say it. Croissant. No. Kro Hasan. I won't say it in No, another just say for one time. way. How? Kro. Cro. No, Kro Cro. Hasan. Bak Lipton var burada. Liptonlar da ne kadarmış? 1.7 euro. Bak burada böyle şekil şekil işte şeyler var. Ne bileyim böyle çay, kahve falan. Bak burada neymiş? Arabic Gold. Bir de kahve var. 4.5 euro. Ne kadar? Yarım kilo. Böyle yani bak buradaki fiyatları böyle görebilirsiniz. Hep üsttekilere bakın arkadaşlar. Bak burada cappuccino var. 200-250 gram 2.4 euro. Bak burada Nutella'lar var arkadaşlar. Nutella'ların da 350 gramı 2.5 euro. Sonra burada da altta da böyle farklı farklı şeyler var. Bu da ananas bilmem nesiymiş. Ananas dilimleri var arkadaşlar. Böyle konserve. Bu da 3.6 euro. Sonra bak burada farklı bir Nutella var. Böyle üzerinde İsveç bayrağı falan var. Bunun da fiyatı 4.5 euro. Bak burada böyle lavaşlar var arkadaşlar. Böyle altılı lavaşlar 2.5 euro. Tortilla işte. Aa bak Antalya dürüm. Getirmişler, helal olsun. Antalya dürüm 2.4 euro. Böyle cipsler var. Aa bak Coco Pops, Moco Pops var. Böyle Tiger var. Bu ne kadarmış? 3 euro. Kahvaltılık gevrek. Burada Neve Pillows. Hiç duymadığım şeyler. 2.5 euro. Bunlar böyle Crunchy 3 euro. Bunlar böyle çoğu Lidl markası herhalde anladığım kadarıyla. Çünkü bunları hiç daha önce hayatımda görmedim. Böyle Lidl'ın da Migros gibi kendi bir sürü şeyi var işte, markası var. Sonra gelin şimdi size şeyleri göstereyim. İşte böyle hazır yiyecekler var. Bak şimdi mesela burada böyle salata var. İçi karidesli böyle her şey var işte içinde. Bunun fiyatı 5 euro. Sonra isterseniz buradan böyle makarna alabiliyorsunuz hazır olarak. Yine içinde tavuk mavuk var. Bu da 5 euro. Bu da 5 euro. Bunları böyle hazır alıp yiyebiliyorsunuz arkadaşlar. Bak burada pizza premium diye bir şey var. 4 euro. Bu da bak böyle hem pizza hamuru hem de pizza sosu hazır olarak satılıyor bunlar. Bunların da fiyatı 2.5 euro. Bunları alıp hazırlıyorsunuz hemen evde. Üzerine de istediğinizi atabiliyorsunuz. Sonra burada yine bunları da şey atıyorsunuz. Mikrodalgaya 2.5 euro. Bak burada sandviçler var. 3 euro civarında. Bak yine burada hazır hamburgerler var arkadaşlar. Cheeseburger. Bunları alıp direkt evinizde atıyorsunuz dolaba. Ondan sonra pişiyor işte. Bunun da fiyatı 3 euro. Çok kolay yani. Ucuz ve kolay. Bak burada da böyle bunların mantısı var işte. Bizim mantı gibi. Bunun da fiyatı 2.7 euro. Burada da bir sürü böyle etler var arkadaşlar. Şekil şekil. Bu 8,5 euro. Bunların ne olduğunu hiç anlamadım böyle. Pastırma gibi. Bak burada kebap var. Bunun da fiyatı 4 euro. Böyle ufacık 200 gram kebap ama tavuk kebapmış. Anlamadım niye öyle. Burada isterseniz şeyler var böyle. Bunları direkt baharatlı olarak alıp barbekü yapıyorsunuz. İşte mangal yapıyorsunuz. Bu da 115 kron. Yani 11,5 euro 800 gramlık tavuk. Altta böyle bütün soslu tavuklar var arkadaşlar. Bunların da kilosu 50 yani 5.4 euro. Yani atıyorum 2 kilo gelse falan vereceğiniz para işte 10 euro falan.
Biraz pahalıymış bu konuda burası. Ama burada tavuklar var arkadaşlar. Bunların fiyatı da kilosu 55 kron. Bir paket alırsanız da böyle şey olarak 50 kron veriyorsunuz anladığım kadarıyla. Burada tavuk kıyma var arkadaşlar. Yarım kilosu ne kadarmış? 4,5 euro. Sonra diğer taraftaki bu dondurulmuş yemeklere dönelim. Bak burada spagetti bologna işte var. Bunun da 1 kilosu 4 euro. Al evinde pişir işte. Yap geç. Bak burada bana şeyi gösteriyor. Türk peyniri var. Tulum Gazi Erzincan'dan gelmiş. Bunun da fiyatı 4,5 euro. Kilosu işte bunlar 440 gram. Kilosu da 102 yani 10 euro. Bak bunlar bacon. Bunların tadı güzel oluyor böyle. Bunlar şey domuz 3 euro. Böyle yine salamlar var bak. Bunun fiyatı 1,3 euro. Ucuz yani bak. Şu bacon işine girdin mi genelde ucuza çıkabiliyorsun. Bak böyle bacon var abi burada. Bu şekilde böyle 3 paket falan satıyorlar. Aynen bu şekilde. Bunun da fiyatı 4,5 euro. Burada sosisler var. Bu da 1,7 euro. Ucuz yani. Sonra bak burada böyle balıklar var arkadaşlar. Bunun da fiyatı bu 7,5 euro. Bu da 7,5 euro. Bunu böyle üzerini baharatlamışlar. Burada yine böyle hazır kesilmiş olarak filet olarak var. Bunun da fiyatı şu soldaki daha ufak 9,5 euro. Şu sağdaki 17 euro. Böyle direkt balık da alabiliyorsunuz bütün olarak. Bunun da fiyatı 20 euro arkadaşlar. Ucuzlamış hatta 270'ten indirimde şu anda. Bak böyle burada et var yine. 11,5 euro. Sonra burada domuz var böyle. Bu da 8,5 euro. Burada domuz kuşbaşı var arkadaşlar. Bunun da fiyatı 4,5 euro. Gelin şuradaki salamlardan devam edelim. Bak burada yine böyle salam var. 1,5 euro. Böyle bak salamları görüyorsunuz. Her çeşit fiyat var böyle. Fiyatları yukarıdan okuyabilirsiniz. Bu var mesela 2 euro. Ucuz yani. Bak yine burada domuz bunlar da 3,5 euro. Domuz 3,5 euro. Bunlar da domuz 2,3 euro. 2,2 euro. Bu İtalyan pastırması 3,7 euro. Burada yine çeşit çeşit peynirler var. Bak burada şöyle Blue Fo diye bir peynir var. Bunun kilosu arkadaşlar 20 euro. Bu şekilde satılıyor. Ne kadar fiyatı belli değil. Sonra bu var. Bunun da kilosu 130 euro. 113 euro pardon. Bak bunlar var. Çok tatlı. Ben bunlara bayılıyorum. Bunlar böyle mumun içinde oluyor. 2,5 euro. Bunu böyle bal mumuyla kaplıyorlar. Ondan sonra yiyebiliyorsunuz. Her yerde bulabilirsiniz. Bu neymiş? Bak burada krem peynir var. Bu 1,4 euro. Ucuz yani. Burada pizza üzerine atabileceğiniz var. 4,5 euro bu şekilde. Bak mozzarella var 2,5 euro. Bunun da ne kadarmış? 200 gram. Böyle bak cheddar peyniri var burada 2 euro. Böyle kaşar peynirleri var 4 euro. İşte 3,8 euro. 4 euro. 4,5 euro. Böyle her çeşit peynir var. Bunları da çoğunu Lidl'larda bulabiliyorsunuz. Bak bu da böyle 1 kilo arkadaşlar. Kaşar böyle 9,3 euro. Böyle pratik olsun diyorsanız bunu alabilirsiniz. 2,8 euro. Böyle koca koca peynirler var. Bak bunları böyle kocaman büyük yuvarlaklardan kesiyorlar. Bunun fiyatı 10,7 euro. Bu var arkadaşlar. Bu 10 euro. Yine böyle kocaman kesip paketlemişler. Şimdi yoğurt fiyatları önemli biliyorsunuz. Bak burada arkadaşlar Yunan yoğurdu yazmışlar. 3,4 euro. Ondan sonra böyle ufak ufak yoğurtlar var bak bunlar. Bunlar ne kadarmış? Kaç gram bu ya? 100 gram falan. 2 DL 197 gram. 200 gram bu. Bu da 1,2 euro. Bak yine böyle yazıklar olsun. Her yer böyle Yunan yoğurdu arkadaşlar. Sizi kınıyorum. 2,5 euro, 3,2 euro. Yani şu Greek yoğurdu artık silin yani. Yoğurt bak yoğurmaktan geliyor abi. Yani bunun Greek olma ihtimali yok. Bak 2,1 euro, 2,2 euro. Her yere Greek yoğurt yazmışlar. Kınıyorum Avrupalıları. Böyle yine bak meyveli yoğurtlar var. Yine fiyatları görebilirsiniz. Böyle bir şey var. Değişik bir şey yapmışlar artık. 80 cent. Bu var yine 80 cent. Bak burada da böyle sütler var arkadaşlar. Bu da 1,6 euro, 2 euro. Bunlar tabi birazcık böyle yoğun sütler gibi. Gerçek sütler şu tarafta. Bunlar bak mesela burada melan. Melan yani medium. Yani ortalama süt işte az yağlı değil, çok yağlı değil. Bak şu da 1 euro. Yani ucuza süt bulabiliyorsunuz. Sütlerin fiyatları arkadaşlar genelde 1 euro ile 2 euro arası değişiyor burada. Bak burada dondurulmuş bir sürü şey var. Yine pizza, mizza, ıvır zıvır. Bak 2,4 euro. Böyle yine mushroom'lu 4,5 euro. Oo burada çok güzel böyle beef var. Yani biftek var. Hamburger köftesi 140. Yani 14. Aha. Oh my god. Kebap bulduk. Bak 5 euro arkadaşlar kebap. Yarım kilo.
I cannot eat more kebab. Okay? We will buy it now. Me? Well, you can buy it. No, we will buy and we will eat together. Bak böyle balıklar falan var. İşte 6.3, 6 euro. Sonra burada böyle işte balık, parmak balıklar var arkadaşlar. Burada neymiş bu? Chicken wings, tavuk kanadı 4 euro. Sonra yine burada tavuk kanatları var. 3.7 euro, 6.4 euro. Bak bu 2 kilo balık mı ne bu? Yok, 2 kilo tavuk var arkadaşlar. Burada 11.5 euro. Burada da ne var? Yine hazır kanat var. Bunlar herhalde artık kızartıyor musunuz bilmiyorum. 700 gram 7.6 euro. Burada yine işte böyle bak. Oo, Asya tarzıymış bu da artık. Neyse bilmiyorum. Bunun da fiyatı 55.8 euro. Yarım kilo tavuk yine. Acılı galiba. Burada böyle şekerler var. Burada istediğiniz şeker arkadaşlar 7.5 euroya alabiliyorsunuz 1 kilosunu. Şeker gerçekten ucuz. Yani bu şekerleri böyle bütün mağazalarda görebilirsiniz burada. Dondurmalar var böyle. Bak 3 euro şu dondurma. Ucuz yine dondurmalar. Şu 4.7 euro. Bu var böyle bak çilekli milekli 3 euro bunlar. Bu alttaki de 3 euro. Bu da böyle işte Magnum gibi 6 tane ama tam orijinali değil bu. Bu ne? Bongaletti 6. Böyle değişik bir sürü şey var. Bak burada ne var? Yine dondurma var. Şöyle bunun içinde 4 tane varmış. 2.8 euro. Böyle yani genel olarak fiyatlar. Hani çok pahalı mı? Değil. Pahalı aslında Türkiye için ama İsveç hani Finlandiya'dan sonraki en ucuz İskandinavya ülkesi arkadaşlar. O yüzden de fiyatlar böyle aman pahalı değil açıkçası. Ama Türkiye için çok pahalı. Burada yaşayanların da alım gücü gerçekten çok yüksek yani. Çünkü burada yaşayan insanlar fiyatları kendiniz gördünüz. Burada yaşayan insanlar ortalama olarak 40.000 kron para kazanıyorlar. Yani 40.000 kron para kazanırken de gidip de ne bileyim işte şuradaki fıstığa 26 kron vermek bir şey değil. Çünkü Türkiye'de bu 26 TL. Ama Türkiye'de insanlar gidip 5500 TL kazanıyor birim olarak. Burada 40.000 birim kazanıp da 26 liraya fıstık alıyorsun yani. Böyle bir durum var. Çok değişiyor. Bak burada Pringles'lar var. Bunlar tabii önemli bir ölçek. Bak bunlar 2.2 euro. Böyle şunu aldığın zaman 22 kron veriyorsun. Bu da o çakma Pringles. Bu da 1.7 euro. Daha ucuz. Bak bir de böyle tuvalet kağıtları var. Bunlar da neymiş? Böyle bunlar dörtlü şey bu. Büyük rulolardan. Bak böyle büyük rulo. Bunların fiyatı 3.6 euro. Ondan sonra burada üçlü büyük rulolar var. Bunlar 2.6 euro. Bak burada tuvalet kağıdı var arkadaşlar. Bunun fiyatı 24'lü 10 euro. 100 kron. 24 tane alıyorsun. 10 euro veriyorsun. Burada yine tuvalet kağıdı var. Bu da arkadaşlar 8'li. Bunun fiyatı da 3.6 euro. Burada da böyle yine başka bir tuvalet kağıdı var. Bu da 8'li ama bu 2 katlı. O yüzden bunun fiyatı 1.4 euro. 2 katlı olduğu için daha ucuz. Burada böyle tek kişisel bakım var arkadaşlar. İşte burada şampuan var. Bak böyle bir şeyler var. 1.8 euro şu. Sonra bu da aynı 1.8. Sonra burada bak Akslar var. Aks deodorantlar 3.4 euro. Burada bu rolonlar var. Bunlar 1 euro. Bunlar bayağı iyi ya. Yani ucuz yani. İyi değil de ucuz. Böyle yani. Bunlardan kafanıza göre şey takılabiliyorsunuz. Bak el sabunları var. Bunlar 1 euro. Ucuz ya. Valla. Zaten bu Lidl'ın kişisel bakımı ve yani temizlik kısmı gerçekten ucuz. Özellikle kendi markaları olduğu için çoğu genelde fiyatları çok uygun şekilde bulabiliyorsunuz. Şimdi bak bu arada Lidl'dan çıkınca benzin istasyonu var burada. Size bir de benzin fiyatlarını göstermek istiyorum. Şu anda arkadaş bu E85 artık normal benzin oluyor mu bilmiyorum ama bak bu 1.7 euro. Bu 2 euro, bu da 2 nokta, bu da dizel 2.5 euro. İşte benzin fiyatları da bu şekilde İsveç'te şu anda. Bunu da ekleyeyim çünkü Türkiye'de falan bayağı artmıştı tabii, sonra yine düştü bu uluslararası fiyatların gerilemesiyle beraber. Ama tabii ne olacağı belli değil yani, savaş çıkar, Rusya gazı keser, Arabistan dalar, bir şey olur, yine fiyatlar artar yine işte biliyorsunuz yani. Neyse bunu da göstereyim dedim. Millet işte gelip buradan gazını mazını alıyor. Sonra takılıyor. Burada Lidl alışverişini yap, gazını al. Sonra git işte evine. Ne bileyim ya, kimisine göre pahalı, kimisine göre değil abi. Herkes aynı parayı kazanmıyor sonuçta. Bak saç kesiminin ne kadar kötü olduğuna bak. Burada saç bile duruyor ya. Dursun ya. Gören görsün, umurumda bile değil yani. 30 euro para veremem yani ben burada çünkü saç kesimine. Neyse şimdi öyle işte, fiyatlar bu şekildeydi. Size göstermek istedim. Yorumlarınızı alta yazarsınız. Abone olmayı da unutmayın.
Öyle gezmeye devam ediyoruz. Paylaşmaya devam ediyoruz. Abone olun, like atın, yorum atın. Sizleri seviyorum. Hadi görüşürüz.